Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız konu çok güzel bir konu değil aslında. Yine hep böyle bir şeyler benim başıma geliyor diye düşünmeye başladım. Niye? Çünkü biliyorsunuz geçenlerde de bir hırsızlık olayı olmuştu ama bu sefer evin içerisinde olmuştu. O yaklaşık 2 sene önceki olaydı gerçi. Onun sonrasında şimdi o konuyla bu konu ne alaka derseniz, evet bu biraz alakasız olacak çünkü bu sefer olay evin dışında gerçekleşti. Şöyle, ben akşam 5 gibi biliyorsunuz bazen remote bazen ofise gidiyorum ama remote çalıştığım zamanlarda 5'te çıkıyorum, buradan basıyorum, bir 40 dakika yolum var spora gitmeye. O yüzden sabahtan akşam 5'e kadar ben arabayı kontrol etmedim arkadaşlar. Gece 3.30'da birisi gelmiş, kapıyı açmış, bir arabanın içerisini yoklamış, ondan sonra kapıyı da kapatmamış. Yan tarafa geçmiş, benim roommate'lerin arabalarını yoklamış. Sonrasında da buradan başlamış böyle şu şekilde bütün komşuları gezmeye çıkmış arkadaşlar. Hatta yan taraftaki komşuları da gezmiş büyük ihtimal. Çünkü bana da şu yan taraftaki komşulardan geldi. Bunlar 2 kişilerdi. Bir tanesi şuradaki sol tarafı yapıyor. Bir tanesi de şu taraftaki karşıdaki yolu yapıyor arkadaşlar. Bunlar 2 kişi başlamış böyle. Tek tek evlere geliyor, evleri yokluyor. Birisi var mı, birisi yok mu? Bakıyor hadi evde çok hareket olmuyor. Hemen arabaları bir check ediyor. Bazı akıllılar, benim gibi akıllılar arabanın kapısını kilitlemiş mi, kilitlememiş mi diye. Şu an arabanın kapısı tabii açık. Şimdi ben gideceğim ama bazen eve geldiğim zaman unutuyorum. Niye unutuyorum? Şöyle oluyor. Benim arabanın aslında bir tane özelliği var. Zaten çoğu yeni arabalarda var biliyorsunuz. Eğer siz kapınızı tuşla kilitlemiyorsanız otomatik olarak kendisi kilitliyor ama bu muhabbet işte benim arabada tam çalışmıyor arkadaşlar. Tam çalışmadığı için böyle bir sıkıntı yaşadım ben. Yani ben kilitlendiğini farz ediyordum bazen ama aslında tam olarak kilitlenmiyordu. Her neyse yine bu şekilde bir şey oldu. Ben de tuşa bastım. Mesela şu an basıyorum. Şimdi kilitledi ama bazen kilitlememezlik yapıyor arkadaşlar. Hani bastığım halde kilitlemiyor bazen. Öyle bir sorunu var arabanın. Böyle bir olay yaşandığında araba kilitli değildi. Yani gecenin 3.30'unda hırsız geliyor. Benim arabada kilitli değil ama bunun daha komik yanı ne biliyor musunuz? Şöyle anlatayım sizlere. Tam olaydan bir gün önce ben gittim, bu pasaportumu aldım, social security'mi aldım, green card'ımı aldım. Burada göçmenlik ofisine gittim arkadaşlar. Göçmenlik ofisinde de şöyle bir olay vardı, biliyorsunuz, vatandaşlık. Yani vatandaşlı olmaya çalışıyorum. Aslında çoktan olmalıydım ama biraz benim üşengeçliğim nedeniyle, normalde 5 yıl Amerika'da yaşadığınız zaman olabiliyorsunuz. Benim neredeyse 6. yıl olacak ve birazcık aksattım olayları. Ama parmak izini falan vermeye giderken işte o önemli belgeleri yanında götürmem gerekiyordu. O da bir gün öncesindeydi. Ben bu görüntüyü gördüm. Zaten görüntüyü de şöyle gördüm. Akşam 5'te geldim, şöyle bir baktım kapı açık. İçerisini yoklamış, bir sürü şeyler var mı yok mu böyle tam bilemiyorum. İçimden dedim bunun bir gün öncesinde benim göçmenlik ofisine randevum vardı. İnşallah pasaportumu, green card'ımı, yani Amerika'ya dair bütün evraklarımı arabanın içerisinde unutmamışımdır dedim. Çünkü görseydi %100 alırdı arkadaşlar. Bu tarz belgeler çok 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 önemli. Bir de o yani gerçekten bütün belgelerimin olduğu bir kısımda olacaktı konsolda. Allah'tan ben onu bir gün öncesinden aldım. Odama koydum. O yüzden güvendeydi. Eğer almasaydım sıkıntı yaşayacak mıydık? Gerçekten çok sıkıntı yaşayacaktık. Yani bu olayı paylaşmıştım Instagram'dan, merak etmiştiniz. Olayın kısaca özeti bu. Daha sonrasında ben polisi aradım. 911'ı aradım. Polis geldi. Rapor tuttu. Daha sonrasında parmak izi aldı arabalardan böyle. Hani hırsızın dokunduğu yerlere baktı vesaire. Çok bir şey çıkacak mı, çıkmayacak diye düşünüyordum. Ama sonrasında yaklaşık bir hafta sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Buraya bir tane dedektif geldi. Hatta görüntüyü koyarım, siz şimdi görüntüyü izlersiniz. Ben arabanın içerisindeydim. Ulan dedim, bana kim geliyor böyle? Baktım boylu postlu da bir adam. Şurasında işte şey var, hani böyle yıldızı var. Dedim lan fake mi değil mi anlayamadım. Adam bana doğru geldi. Daha sonrasında ben camı indirdim. Ya dedi, Okan Bey sizin sorununuzu çözmeye çalışıyorum dedi. Dedim ne sorunu? Dedi böyle böyle burada bir hırsızlık olayı yaşanmış dedi. Komşulara gittim dedi. Komşuların video kameralarına baktım. Tek tek onlarla görüştüm vesaire dedi. Şimdi raporu tutuyoruz, raporu genişletiyoruz falan dedi. Ben dedim vay anasını satayım. Çünkü ben böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Ben zannettim polis aldı baktı. Zaten kamera görüntüleri de gerçi çok güzel bir yerdeydi. Hırsız tam şuradaydı arkadaşlar. Size onu da göstereyim. Tam şurada açıyor mesela. Tam da şurada kamera var. Yani kameranın açısı da çok güzel aslında ama biraz akşam olduğu için hani görüntü tabii çok kaliteli değil. Yani öyle bir muhabbet vardı ama adamın tabii yüzünü saklamış, bir şeyler giymiş falan çok belli olmuyor. Ben şu an videoyu koyuyorum. Şu videoyu bir izleyin bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, görmüş olduğunuz videoda bir solda bir de sağda birisi vardı. Bilmiyorum dikkatli baktınız mı ama herkesin arabasına baktı arkadaşlar ve bu şekilde bastı gitti. Kamera açısına da baktıysanız aslında çok güzel bir açı. Benim kameralar da kalitesiz değil bu arada. Gerçekten kaliteli kamera da taktırdım. Eğer sistemlerinde bilmiyorum, polislerin bazı sistemi olabilir, mesela yüz netleştirme şeklinde bir sistem olabilir. Eğer öyle bir sistem oluyorsa adamı tabii bulabilirler belki ama biraz da zor bence ya. Bence adamlar buraya arabayla geldi böyle. Ondan sonra buraya geldikten sonra da arabayı park etti. Bam güm bam güm bütün komşunun arabalarını açmaya çalıştı. Baktı etti. Sonra alabildiğini aldı ve bastı gitti. Benim bu işten zararım ya çok fazla değildi. Yani 30 dolar, 40 dolar vesaire bir zarardayım. Zaten dedim yani bu kadar zararla kurtulayım. Çünkü dediğim gibi o pasaport muhabbeti vesaire o gerçekten biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani çok ucuz atlattım. Siz olun. Eğer arabayla bir yere gittiyseniz, evdeyseniz, ofise gittiyseniz hiç fark etmez. Her zaman arabanızı kilitleyin. Ben şunu da düşündüm. Şimdi arabaya adam çalıp gitseydi, hadi anahtar falan bende ama hadi bunların bir sürü dalgası var. Arabayı falan çalıştırsa, bassa gitse, hani insurance şirketine ben bunu nasıl kanıtlayacağım? Hani insurance şirketi de diyecek ki yani arabanı kitlememişsin. Yine sıkıntı. Yani her türlü sıkıntıda kalıyorsunuz. O yüzden kitlemeye özen gösterin. Ben burada bazı insanları görüyorum, mesela 7-Eleven dedikleri gaz istasyonu var. Oraya gidiyorlar ya da sağa sola gidiyorlar. Arabayı bazen hiç kapatmıyorlar bile. Hani kitlemeyi bırakın, arabayı kapatmıyorlar bile. Araba çalışır halde adam içeri gidiyor geliyor ama yapılmaması gerekiyor yani. Çünkü hırsızlık olayları çok fazla oluyor. Bizim mahallede yine aynı şekilde şu yan tarafta da olmuştu. Size bir yan tarafı göstereyim arkadaşlar şöyle. Tam şöyle yapayım, böyle daha iyi görürsünüz. Şu yan tarafta bir ev var. Tam şurada kalıyor. Çok büyük, 7 tane odası var arkadaşlar o evin. Her neyse, orada bir kere hırsızlık yaşandı. Polis bana geldi ve hani gördüğün şeyler var mı? Ne düşünüyorsun? Bir yerlerde garip abuk subuk şeyler yaşadın mı diye sormuştu. Yani buralarda çok olmuyor ama tabii ben burada yaklaşık 4 senedir yaşıyorum. 4 senede herhalde bir o olay olmuştu. Bir de şimdi benim evimin önünde oldu. Tabii bilmediğim bazı olaylar da vardır ama sonuçta benim mahalle hani o kadar çok olayın yaşandığı bir mahalle değil. Böyle şeylerin olması biraz düşündürücü aslında. Neyse arkadaşlar, kısa bir olay hakkında size bilgi vermek istedim. Olay nasıl yaşandı, süreç nasıl gidiyor vesaire vesaire, sizlere bunların update'ini veririm. Hatta bu videonun yorum kısmına İşte dedektif baktıktan sonra olay nasıl gelişti, adamı buldular mı, bulmadılar mı tarzında güncelleme yaparım. Artık bir ay sonra mı olur, bir sene sonra mı olur bilmiyorum. Böyle bir case açıldı. Case açıldığı için büyük ihtimal bu case sonuçlanana kadar beni bilgilendirmeleri gerekiyor. Onun dışında vatandaşlık işlemi için de işte fingerprint'i verdikten sonra sınava gideceğim. Sınava hazırlanacağım. Amerika'nın tarihiyle alakalı sorular vesaire soracaklar. Şimdi de onu bekliyorum arkadaşlar. Onu da yaptıktan sonra Amerikan vatandaşı olacağız. Biliyorsunuz ben uzun zamandır burada Green Card'lıyım. Zaten Green Card'ı Türkiye'de kazanıp geldim 5 sene önce. Hatta onun bile videosunu çektim. Çünkü orada YouTuber'dım. Uzun zamandır YouTube işi yaptınca her şey böyle kayıt altında oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Bazen before after reels'ları, YouTube shorts'ları yapıyorum ya. Eski videolarımdan kırpıyorum, kullanabiliyorum. Çünkü her şeyi kayda almışım. YouTuber olmanın bir güzel yanı da o. Hatta yaşlanınca vesaire çocuklarınız falan bu videoları izler. Aa bak benim dedem YouTuber'dı tarzında yorumlar da bulunabilir. Yani Amerikan vatandaşı olduktan sonra zaten ayrı bir video çekeceğim sizlere. Orada benim eski videolarımı kullanırım. Biraz duygusal anlar yaşarız sizle birlikte. Ama çok da bir fark etmiyor tabii. Yani Green Card'la vatandaşlık arasında da mükemmel bir fark yok. Bir oy farkı var. Hani oy kullanabiliyorsunuz vesaire ama tabii bir de kafa rahatlığı da var. Şimdi Amerikan pasaportunu da alacağım daha sonrasında. Hani Amerikan vatandaşı olarak sağa sola gideceksiniz ya da ülkeye girdiğiniz zaman mesela şimdi bir Green Card'la girmek var, bir de Amerikan vatandaşı diye girmek var. Amerikan vatandaşı ilk ülkeye girdiğinde sol taraftan hızlıca akıp giderken sen orada işte yeşil kartlı olarak sırada bekliyorsun ya da diğer vize türleri olduğu için aynı keseye koyuyorlar. Siz oralarda bekliyorsunuz. İşleri bir tık daha kolaylaştırıyor işte Amerikan vatandaşı olduğu zaman. Bir de düşünmüyorsun şimdi Green Card olduğunda diyorsun ki ben Türkiye'de 6 ay kalabiliyorum. Amerika'da da 6 ay kalabiliyorum. Böyle bir söylem vardı, bilmiyorum hala geçerli mi, benim zamanımda öyleydi. Şimdi onu da düşünmüyorsun. Atıyorum ben şimdi internetten işler yapmaya başladım arkadaşlar. Onlarla alakalı zaten güncellemeler yapacağım. Kendi markamı yaratıyorum. Hani ben bunu hem Türkiye'de satışını yapmak istiyorum hem Amerika'da yapmak istiyorum. Mesela burada işler iyi gidiyor, Türkiye'de de işler iyi gidiyor. Hani ben düşünmek istemiyorum ya biraz Türkiye'ye gideyim, bir iki üç ay orada yaşayayım. Belki bir sene Türkiye'de yaşayayım, geri geleyim, burada da tekrar hayatıma devam edebileyim. Yani iki farklı yerde de yaşamak istiyorum belki. Green Card olunca böyle bir şey olmuyordu. Hani sonuçta Amerika size göçmenlik vizesi veriyor. Burada yaşamanız için veriyor onu.
bir orada bir burada çok olmasına izin vermiyor. Her neyse, vatandaşlıkla alakalı son gelişmeleri de sizlere söyledim. Aslında farklı bir gelişme daha var. Benim evi yeniliyorum arkadaşlar, komple A'dan Z'ye. Bana bayağı bir masrafı olacak. Ama bu da güzel bir olay olacak. Ben artık 30 yaşına giriyorum demiştim ya, apartman vesaire baktık. Abi bütün apartmanlara bakıyorsunuz. Apartmanlar 2500, 3000 dolar, 2200 dolar. Dedim ben bu kadar para vereceğim. Zaten benim evin mortgage 2300, 2400 dolar falan. Bunun üstüne elektrik, suyu falan koydum. 3000 dolar falan yapıyor. Dedim kiraya o kadar para vereceğime evi komple baştan aşağı yenilerim. Tek başıma yaşarım diye düşündüm. Şu an böyle bir fikir var aklımda. İşte insanlar geliyor, eve bakıyor, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani bu baştan sona yapılabilecek bir proje. Bütün yerler değişecek, mutfak değişecek, bazı duvarlar kırılacak, bütün odalar değişecek. Onun sonrasında benim banyo komple değişecek. Yani herhalde bir 30 bin dolar, 35 bin dolar tarzında bir şey tutacağını zannediyorum. O yüzden güzel bir masraf yapmış olacağım ama dediğim gibi hani kendi evimde içime sinesine yaşamış olacağım. Böyle bir karar aldım. O da ekstra bir güncelleme olarak söyleyeyim sizlere. Neyse, konuyu çok daha fazla uzatmayayım. Hırsızlık meselesi böyleydi arkadaşlar. Arabanın içerisinde şansıma hiçbir şey yok. Hani giden 30-40 dolar bir şey değil aslında. Siz sizin olun. Ben akıllandım. Siz de akıllanın ve artık arabanızı kilitleyin. Benim daha önce telefon çalınma muhabbetleri olmuştu. Festivallerde falan 2 defa telefonum çalınmıştı. O yüzden telefonunuzu da cebinizin güzel bir kısmına koyun. Düşürmeyin ya da elinizi sürekli cebinize atıp oynamayın. Ben Amerika'da herhalde bu 3. 4. hırsızlık vakası. 2 tanesinde telefon kayboldu. Bir tanesinde evde eski bir roommate'im başka bir roommate'in odasına gidip bir şeyler çalmıştı. Şimdi de buradaki hırsızlık olayı işte. Ara sıra insanların başına gelebiliyor böyle şeyler. Dikkatli olmak lazım, sonuçta etrafınızı kolaçan edin. Sürekli böyle bir radarlarınız açık olsun. Çevrede ne oluyor, ne gidiyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.